Tarih kitaplarında Fransız ihtilali birkaç satırla geçer. Yeni çağ bitti, yakın çağ başladı. Bu kadar. Ama o satırın ardında 300 yıllık bir devrim yatar. Fransız ihtilali bir sabah öfkeyle patlayan bir olay değildir. Bir halkın aklını, vicdanını, cesaretini yavaş yavaş keşfetme hikayesidir. Bir düşüncenin önce kitaplarda doğup sonra sokaklara karışmasının hikayesi. Rönesans'ta insan Tanrı'ya değil, kendine bakmayı öğrendi. Reformda kilisenin duvarları çatladı. Aydınlanmada akıl karanlığı yarıp sahneye çıktı ve bütün bu adımlar Bastille'in kapısına kadar uzandı. 1789'da Paris'te yalnızca bir krallık yıkılmadı. İktidar kime aittir sorusu ilk kez açıkça soruldu. Tanrı'dan krallara, krallardan halka doğru kayan o uzun zincirin halkaları o gün koptu. Fransız ihtilali bir isyanın değil, insanın kendini bulma serüveninin adıdır. Başlayalım. Avrupa 1500'lerin başında tek bir inanç etrafında birleşmiş görünüyordu. Tanrı her şeyin merkezindeydi. Kilise Tanrı'nın yeryüzündeki eli, krallar onun vekili sayılıyordu. Toplumun düzeni gökyüzüyle yeryüzü arasındaki hiyerarşiye benziyordu. En üstte Tanrı, sonra papalar, sonra krallar ve sonra soylular. En altta ise yalnızca dua eden bir halk vardı. Herkesin yeri belliydi. Herkes kaderini biliyordu. Bu düzen 1000 yıldır neredeyse hiç sorgulanmamıştı. Çünkü Tanrı adına konuşmak hem korkunun hem de itaatin dilini yaratıyordu. Ama uzun sessizliklerden sonra tarih yavaşça kıpırdamaya başlamıştı. Akdeniz'in kuzeyinde, taş sokakları tüccarların ayak sesleriyle dolu şehirlerde yeni bir çağ filizleniyordu. Floransa, Venedik, Milano, Cenova. Bu şehirlerde ticaret Tanrı'ya değil, paraya dayanıyordu. Zenginlik artık soydan değil, zekadan geliyordu. Tüccarların kurduğu bankalar saraylardan daha güçlü hale gelmişti. Paranın dili inancın dilinden daha hızlı yayılıyordu. O dönemde bir fikir sessizce şekil alıyordu. İnsan Tanrı'nın yarattığı bir varlık değil, kendi aklının mimarıydı. Rönesans denilen bu devrim Tanrı'yı yeryüzünden silmedi ama onu tahtından indirdi. Artık insan Tanrı'nın gölgesinde değil, kendi ışığında durmayı öğreniyordu. Floransa'da 1513 yılında sürgündeki bir devlet görevlisi bu yeni dünyanın siyasetini yazdı. Niccolo Machiavelli Prens adlı kitabında iktidarı Tanrı'dan kopardı. Ona göre iyi yönetici kutsal değil akıllı, merhametli değil etkili olandı. Günah değil güç belirleyiciydi. Korku ahlaktan daha işe yarardı. Siyaset artık ilahi bir görev değil, insan doğasını çözme meselesiydi. Bu cümleler 1000 yıllık Hristiyan düzeninin damarına dokundu. Ama aynı zamanda yeni bir çağın da kapısını açtı. Machiavelli farkında olmadan modern devletin dilini kurdu. İktidar artık gökyüzünden değil, insanın içinden açıklanacaktı. Bir hükümdar başarılıysa Tanrı'nın değil, aklının desteğiyle başarılıydı. Ve bu fikir Avrupa'nın duvarlarından taşarak tüm kıtayı sardı. Fakat düşüncenin dönüşümü yalnızca saraylarda ya da kitaplarda yaşanmadı. Aynı dönemde kuzeyde bir keşişin kaleminden çıkan cümleler başka bir devrim başlattı. Martin Luther. 1517'de Martin Luther, Wittenberg Kilisesi'nin kapısına 95 tez astı. Luther'in itirazı basitti ama sarsıcıydı. İnanç papazların aracılığına değil, insanın vicdanına dayanırdı. Tanrı ile insan arasına kimse giremezdi. Bu yalnızca bir dini çıkış değil, otoritenin doğrudan sorgulanmasıydı. Luther'in başlattığı bu hareket Avrupa'nın ruhunu ikiye ayırdı. Bir yanda Katolikler vardı. Onlara göre Tanrı'ya ulaşmanın yolu kiliseden geçiyordu. Papa, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisiydi. Rahipler onun elçileriydi. İncil sadece Latince okunur, halkın doğrudan anlamasına izin verilmezdi. Kurtuluş hem inançla hem de iyi davranışla mümkündü. Günahlar kilise aracılığıyla bağışlanabilirdi. Kiliseler süslemeleriyle Tanrı'nın yüceliğini temsil ederdi. İbadet görkemliydi. Ayinler kutsaldı. Rahipler evlenemezdi. İspanya, İtalya, Fransa ve Polonya bu inanç çizgisinde kaldı. Diğer yanda protestanlar vardı. Adları protesto edenler anlamına geliyordu. Roma'ya yani Papa'nın otoritesine karşı çıktılar. İnsan Tanrı ile doğrudan konuşabilir dediler. İncil'i kendi dillerine çevirdiler. Herkesin okuyup anlaması gerektiğine inandılar. İbadet sadeleşti. Latince yerini halk diline bıraktı. Azizler, ikonalar, kutsal törenler reddedildi. Ruhban sınıfı ortadan kalktı. Rahipler artık evlenebiliyordu. Kurtuluş yalnızca inançla mümkündü. Tanrı ile insan arasında aracıya gerek yoktu. Almanya, İsviçre, Hollanda, İngiltere ve İskandinav ülkeleri protestan oldu. Katolik inancı Tanrı'dan halka inen dikey bir düzen kurmuştu. Tanrı, Papa, rahip, halk.
Protestanlıksa bu zinciri kırdı. Yatay bir düzen kurdu. Tanrı, insan. Artık Tanrı'ya ulaşmak için bir kapı bekçisine ihtiyaç yoktu. Bu fark sadece ibadet biçimini değil, Avrupa'nın düşünme biçimini de değiştirdi. Çünkü Tanrı ile doğrudan ilişki kurabilen insan fikri bireysel vicdanın ve özgürlüğün temeli oldu. Reform böylece yalnızca bir din hareketi değil, otoritenin merkezini sarsan modern çağın düşünsel devrimiydi. Luther'in fikirleri matbaanın yeni keşfedilmiş gücüyle kıta boyunca yayıldı. Artık kilise bilgiyi tek elinde tutamıyordu. Kitap en tehlikeli silaha dönüşmüştü. İlk kez halk kendi kutsal metnine kendi diliyle ulaşabiliyordu. Bu düşüncenin demokratikleşmesiydi. Bir metin herkesin eline geçtiğinde otorite artık kimsenin elinde kalamazdı. Kilise bu isyana sapıklık dedi. Ama gerçekte korktuğu şey Tanrı'nın otoritesini değil, kendi otoritesini kaybetmekti. Engizisyon mahkemeleri kuruldu. Kitaplar yakıldı. Düşünürler hapsedildi. Yine de bilgi bir kez yayıldığında geri döndürülemezdi. O yıllarda gökyüzünde başka bir isyan daha oluyordu. 1543'te Polonyalı bir gökbilimci Nikolaus Kopernikus, dünya evrenin merkezinde değildir dedi. Bu cümle kilisenin kurduğu kozmosu yerle bir etti. Eğer dünya merkezde değilse İnsan da Tanrı'nın evrenindeki en önemli varlık olamazdı. Galileo teleskobunu göğe çevirdiğinde Tanrı'nın düzenini değil, doğanın matematiğini gördü. Artık kutsalın yerini yasa alıyordu. Evren doğayla değil, denklemle açıklanabiliyordu. Bilimin sesi ilahiden daha ikna ediciydi artık. Kilise direnmeye çalıştı ama gerçeğin ağırlığı dogmanın duvarlarını yıktı. Avrupa yavaş yavaş Tanrı'nın mutlak sessizliğine alışıyordu. Yeni bir çağ başlıyordu. Tanrı konuşmayı bırakıyor, İnsan düşünmeyi öğreniyordu. 1600'lerin Avrupa'sı artık Tanrı'nın gölgesinde değil, insan aklının ışığında şekilleniyordu. Ama bu ışık herkesi aydınlatmıyordu. Bir yanda düşünce özgürleşiyor, öte yanda iktidar daha da merkezleşiyordu. Tanrı'nın adına konuşan krallar bu kez Tanrı'ya değil, akla sığınıyordu. Yeni çağın insanı her şeyi açıklayabileceğine inanıyordu. Rönesans'ın açtığı kapıdan bilim girmişti. Şimdi o bilim iktidarın diline çevriliyordu. Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de düşünürler artık mucizelere değil, kanıtlara güveniyordu. Akıl inancın karşısına değil, onun yerine geçmişti. Ren Nehri kıyısında bir filozof çağın cümlesini kurdu. Cogito ergo sum. Düşünüyorum, öyleyse varım. René Descartes için varoluşun kanıtı artık Tanrı'nın kelamı değil, insanın bilincindeydi. Şüphe etmek bile bir başlangıçtı. Çünkü şüphe eden var olduğunu bilirdi. Bu düşünce yalnızca felsefeyi değil, siyaseti de dönüştürdü. Çünkü eğer insan kendi aklıyla var olabiliyorsa, devlet de kendi yasasıyla var olmalıydı. Tanrı'nın düzenine değil, aklın düzenine bağlı bir dünya kurulabilirdi artık. Ancak bu yeni akıl özgürlük değil, düzen arıyordu. Savaşlarla yorgun düşmüş Avrupa, kaostan korkuyordu. Din savaşları yüz binlerce can almış, şehirleri harabeye çevirmişti. O korkunun içinden bir düşünür çıktı. Thomas Hobbes. 1651'de yazdığı Leviathan'da devleti bir canavara benzetti. İnsan insanın kurdudur diyordu. Doğa hali herkesin herkese karşı savaşıydı. Bu kargaşadan kurtulmanın tek yolu herkesin gücünü tek bir elde toplamaktı. Devlet o yüzden gerekiyordu. İktidar artık kutsal değildi ama hala mutlak olmalıydı. Çünkü insan özgür bırakılırsa birbirini yok ederdi. Bu düşünce 17. yüzyılın siyasal gerçeğine tam oturuyordu. İngiltere, Fransa ve İspanya savaşlarla bölünmüş kıtayı merkezi krallıklarla birleştirmeye çalışıyordu. Artık Tanrı değil, düzen kutsaldı ve düzenin simgesi Fransa'da vücut buldu. 14. Louis 1661'de mutlakiyet resmen kurumsallaştı. L'État c'est moi, devlet benim. Bu cümle yalnızca bir kibir ifadesi değildi. Bir çağın özeti oldu. 14. Louis Tanrı'nın değil, devletin yeryüzündeki suretiydi. Versailles Sarayı'nı inşa ettirdiğinde mimariden daha fazlasını yaptı. İktidarı mekana çevirdi. Saray, Tanrı'nın mabedinden daha gösterişliydi. Her sütun, her aynalı salon, her danslı tören devletin gücünü hatırlatıyordu. Kral güneş gibi doğar ve herkes onun ışığında yaşardı. O yüzden ona Güneş Kral denildi. Versailles sadece bir saray değil, bir laboratuvardı. Soyluların eski gücü burada törensel bir oyuna indirgenmişti. Artık savaş meydanında değil, kralın huzurunda kazanılıyordu ünvanlar. 14. Louis, iktidarı dini simgelerle değil, rasyonel bürokrasiyle örgütledi. Jean-Baptiste Colbert, devletin maliyesini yeniden kurdu. Vergi, üretim, ticaret artık Tanrı'nın değil, matematiğin konusuydu. Merkantilizm denen sistem doğdu. Devletin gücü Tanrı'nın değil, servetin büyüklüğüyle ölçülüyordu. Bu dönemde Fransa,
Bir krallıktan çok bir makineye dönüştü. Her dişlisi akıl tarafından hesaplanmıştı. Yasalar, ölçüler, para birimleri, takvimler hepsi düzenin hizmetindeydi. Ama bu düzen halkın değil, iktidarın aklıydı. Aydınlanmanın doğuşuna birkaç 10 yıl kalmıştı. Krallar hala Tanrı'ya değil kendi akıllarına güveniyorlardı. Fakat unuttukları bir şey vardı. Aynı akıl bir gün onları da sorgulayacaktı. 1700'lerin başında Avrupa Tanrı'nın sessizliğine alışmış, aklın gürültüsüne yönelmişti. Artık mucize değil, yasa konuşuyordu. Bilim doğayı kutsallıktan kurtarmıştı. Şimdi sıra toplumdaydı. İnsan gökyüzünü anlamıştı ama hala kendisini anlayamamıştı. Yeni çağın düşünürleri artık evren nasıl işler değil, insan nasıl yaşamalı sorusuna yanıt arıyordu. Dünyayı artık rahipler değil, filozoflar açıklıyordu. Newton gökyüzündeki hareketi denklemlerle çözdüğünde Tanrı'nın elini değil, doğa yasasını bulmuştu. Evren bir mucize değil, bir sistemdi ve bu sistemin dili matematikti. Newton'un evreninde Tanrı hala vardı ama artık gereksizdi. Çünkü Tanrı'nın bıraktığı düzen kendi kendine işliyordu. Bu düşünce yalnızca fiziği değil, teolojiyi de sarstı. İnsan evrenin merkezinden Tanrı'yı çıkarıp aklı yerleştirmişti. Aynı yüzyılda Fransa'da yeni bir hareket başladı. Aydınlanma. Paris fikirlerin başkentine dönüşüyordu. Kafelerde, salonlarda, matbaalarda insanlar artık dogmalarla değil, tartışmalarla konuşuyordu. Denis Diderot, bilgi insanı özgürleştirir diyordu. Bu söz yalnızca bir entelektüelin iddiası değil, yeni bir çağın manifestosuydu. Diderot ve D'Alembert'in öncülüğünde ansiklopedi yayımlandı. 30 yılda yüzlerce yazarın kaleminden çıkan 17 ciltlik dev bir eserdi bu. Her kavram, her alet, her düşünce sistemli biçimde açıklandı. Ama asıl tehlike şuydu. Kilise bilgiyi kaybediyordu. Artık bilmek için iman etmeye gerek yoktu. Bilgi rahiplerin değil, insanların elindeydi. Bu yeni dünyanın en güçlü sesi Voltaire'di. Sözü keskin, cümlesi tehlikeliydi. Tanrı olmasaydı onu icat etmek gerekirdi diyordu. Ama Tanrı'yı değil, fanatizmi hedef alıyordu. Voltaire'in asıl düşmanı cehalet ve tahakkümdü. Kilisenin baskısına, devletin zorbalığına karşı kalemiyle savaş açtı. Sürgüne gönderildi. Kitapları yasaklandı. Ama fikirleri Fransa'nın her köşesine yayıldı. Voltaire aklın özgürlüğüyle vicdanın bağımsızlığını aynı cümlede savundu. Bu çağda siyaset de yeniden yazıldı. Montesquieu 1748'de yayımladığı Kanunların Ruhu Üzerine adlı eserinde yeni bir cümle kurdu. Gücü durdurmalıdır. Yasama, yürütme, yargı tek elde toplanırsa tiranlık doğardı. Bu fikir Fransa'nın henüz görmediği bir rejimi tanımlıyordu. Anayasal denge. Kralın yetkisi sınırsız olmamalıydı. Akıl bile denetime muhtaçtı. Aydınlanma düşüncesi yalnızca Fransa'yı değil, kıtayı sardı. Berlin'de Kant, insan aklının sınırlarını tanımlamaya çalışıyordu. Londra'da Locke, bireysel hakların devletin üstünde olduğunu savunuyordu. Amsterdam'da Spinoza, Tanrı'yı doğanın kendisine eşitledi. Bu fikirlerin her biri kilisenin bir taşını yerinden oynattı. Aydınlanma çağı bilimle inancı ayırdı. Vicdanla özgürlüğü birleştirdi. Tanrı artık uzak bir kavramdı. İnsan kendi yasasının kaynağıydı. Ve ilk kez bilmekle yönetmek arasındaki sınır silinmeye başladı. Krallar hala tahtlarında oturuyordu ama meşruiyetleri artık Tanrı'dan değil, düşünceden geliyordu. 1750'lere gelindiğinde Fransa fikirle dolu ama adalette yoksul bir ülkeydi. Saray hala Tanrı'nın adını anıyor, filozoflarsa artık yalnızca insanı konuşuyordu. Bilgi çoğalmıştı ama adalet aynı kalmıştı. Akıl krallığın duvarlarını aşmış, kütüphanelerden sokaklara yayılmıştı. Bir düşünce yavaşça şekilleniyordu. İktidarın meşruiyeti Tanrı'dan değil, halkın rızasından doğar. Bu fikrin en sistemli halini İngiliz düşünür John Locke yazıya döktü. Devlet, insanların doğal haklarını korumak için vardır, diyordu. Bu haklar yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkıydı. Ve bu hakları ihlal eden bir yönetim Tanrı'ya değil, halkına hesap vermeliydi. Locke'un fikirleri 17. yüzyılın sonunda İngiltere'de anayasal monarşiyi mümkün kılmıştı. Ama kıtanın geri kalanı hala mutlakiyetin zincirindeydi. Fransa'da kral, kilise ve soylular üçlü bir duvar örmüştü. Bu duvarın dışında düşünce büyüyordu. Bu büyüyen düşüncenin en güçlü sesi Jean-Jacques Rousseau'ydu. Rousseau 1762'de Toplum Sözleşmesi'ni yayımladığında Avrupa'daki bütün tahtlar ürperdi. Egemenlik devredilemez diyordu. Çünkü egemen olan halktır. Bu cümle kralların bütün gerekçesini yok ediyordu. Rousseau'ya göre insanlar özgür doğmuştu ama her yerde zincirler içindeydi. Bu zincirleri kırmanın yolu Tanrı'ya değil, topluma başvurmaktı. Bireylerin ortak iradesi
Yani genel irade meşruiyetin tek kaynağıydı. Devlet artık gökten inen bir emir değil, insanların yaptığı bir sözleşmeydi. Bu modern demokrasinin doğum cümlesiydi. Rousseau'nun cümleleri Paris'te yasaklandı, kitapları yakıldı, kendisi sürgüne gönderildi ama fikirleri sınır tanımıyordu. O kitap İsviçre'nin bir kasabasından İngiltere'ye, oradan Amerika'ya geçti ve orada 1776'da başka bir bildirgeye dönüştü. Tüm insanlar eşit yaratılmıştır. Amerikan bağımsızlık bildirgesi Locke'un teorisini ve Rousseau'nun inancını birleştirdi. Artık Tanrı'nın değil, halkın sesiyle ilan edilen bir özgürlük vardı. Fransa'da ise aynı fikir henüz yasaktı ama artık gizlenemiyordu. O yıllarda Fransa dışarıdan görkemliydi ama içten içe çatırdıyordu. Vergi sisteminde adalet yoktu. Bürokrasi halkı değil ayrıcalığı koruyordu. Filozofların yazdığı her kitap halkın öfkesini biraz daha büyütüyordu. Köylerde açlık, şehirlerde umutsuzluk vardı. Aydınlanma çağının getirdiği en büyük kırılma, inançtan çok otoriteye karşı duyulan güvensizlikti. İnsanlar artık yönetilmek değil, anlaşılmak istiyordu. Toplumda farkında olmadan yeni bir sözleşme hazırlanıyordu. O sözleşmede ne tanrı vardı ne de soylular. Yalnızca vatandaş denen yeni bir insan tipi doğuyordu. Bu dönemin bir başka büyük değişimi ekonominin felsefeye dönüşmesiydi. Fizyokratlar üretimi zenginliğin kaynağı ilan etti. François Quesnay 1758'de yayımladığı Tablo Ekonomik adlı çalışmasında devlet doğal yasalarla uyum içinde olmalı diyordu. Bu ekonomiyi ilk kez ahlaktan ve tanrıdan ayıran cümleydi. Toplumun refahı ilahi lütufla değil, doğru yönetimle sağlanabilirdi. Fransa'da düşünce artık kilisede değil, kahvehanelerde üretiliyordu. Kütüphaneler dolup taşıyor, matbaalar gece gündüz çalışıyordu. Her yeni kitap bir öncekinden daha radikal bir cümle kuruyordu. Voltaire'in alayı, Rousseau'nun öfkesi, Montesquieu'nun dengesi. Hepsi bir araya geldiğinde tek bir sonuç doğurdu. İtaatin temeli kalmamıştı. Bir toplumun aklı uyandığında kralların uykusu kaçar. Ve o uykusuzluk dönemi başlamıştı. 1780'lere gelindiğinde Fransa, dünyanın en parlak krallıklarından biri gibi görünüyordu. Versailles Sarayı gösterişin ihtişamını yansıtıyordu. Altın avizeler, kristal aynalar, süs havuzları, her şey Tanrı'nın değil, kralın kudretini anlatmak için yapılmıştı. Ama bu ışıltının ardında sessiz ve derin bir çöküş yaşanıyordu. Krallık mali açıdan iflasın eşiğindeydi. Bir asır süren savaşların, sömürge kayıplarının, lüks harcamaların faturası artık ödenemiyordu. Devletin gelirleri yetmiyor, borçlar katlanıyordu. Hazine bankerlerin eline düşmüştü. Kralın kasası boştu ama Versailles'in sofraları doluydu. Bu çelişki bir fikirden çok daha güçlü bir öfke doğuracaktı. 1781'de Maliye Bakanı Jacques Necker halka ilk kez bir devlet bilançosu açıkladı. Bu belge halkın gözünde bir tabuydu. Krallığın gelir gider hesabı yayımlandığında herkes gördü. Kilise ve soylular neredeyse hiç vergi ödemiyor, yük yalnızca halkın sırtındaydı. Üçüncü sınıf denen köylüler, zanaatkarlar, tüccarlar nüfusun %98'ini oluşturuyordu. Ama mecliste yalnızca bir oyluk gücü vardı. Bu adalet değil, kaderdi ve kader değişmek üzereydi. Fransa eski rejim denen bir sistemle yönetiliyordu. Tanrı'nın yetkisini kullanan kral mutlak güce sahipti. Soylular doğuştan ayrıcalıklıydı. Ruhban sınıfı hem servet hem de otorite sahibiydi. Köylü hem krala vergi veriyor, hem kiliseye ondalık ödüyor, hem de toprak sahibine kira bırakıyordu. Bu üçlü yük bir ulusu diz çöktürmüştü. 1786'da Maliye Bakanı Charles de Calonne reform teklifini sundu. Vergi herkesin gelirine göre alınmalıdır. Bu cümle Versailles'in koridorlarında yankılandığında soylular öfkeyle ayağa kalktı. Biz yönetiriz dediler. Vergiyi ödeyenler değil. Calonne görevden alındı. Yerine Brienne geçti. O da dayanamayıp çekildi. Kralın çaresizliği artık herkesin gözündeydi. Köylerde kıtlık vardı. 1788 kışı 100 yılın en sert kışlarından biriydi. Nehirler dondu. Fırınlarda ekmek kalmadı. Paris sokaklarında kadınlar çocuklarıyla dileniyor. Köylüler toprağını terk ediyordu. Bir somun ekmek bir işçinin 3 günlük ücretine denk geliyordu. Artık halkın sabrı tükeniyordu. Haziran ayında Grenoble'da patlayan bir isyan yeni bir dönemin işareti oldu. Askerler halka ateş açtı. Çatılardan kiremitler yağdı. Tarihe Kiremitler Günü olarak geçti bu olay. Fransa'da ilk kez halk kralın askerlerine karşı kendi gücünü sınadı. Versailles Sarayı'nda ise hala balolar düzenleniyor. Saray müzisyenleri yeni eserler besteliyordu. Kraliçe Marie Antoinette halkın açlığından habersizdi. Ona atfedilen o ünlü cümle: ekmek yoksa pasta yesinler. Saray, sembollerin diliyle yaşayan bir tiyatroydu artık.
Seyirciler dışarıda açlıktan ölüyordu. 16. Louis tahta çıktığında 20 yaşındaydı. İyi niyetliydi ama kararsızdı. Dürüsttü ama zayıftı. Kendisinden önceki 300 yılın borcunu tek başına ödemeye çalışıyordu. Ne reform yapabiliyor ne direnebiliyordu. Her kararında bir danışman, her hamlesinde bir tereddüt vardı. Necker yeniden göreve çağrıldı ama artık hiçbir hesap halkın öfkesini dengeleyemezdi. 1788'in sonunda krallık çaresizlik içinde bir karara vardı. 175 yıldır toplanmayan genel meclis yeniden çağrılacaktı. Bu Fransız tarihinin en eski kurumuydu. Kral farkında değildi ama bu çağrıyla Pandora'nın kutusunu açmıştı. Çünkü o mecliste yalnızca soylular değil, halk da konuşacaktı. Ve halk artık Tanrı adına değil, kendi adına konuşmaya hazırdı. Son kez 1614'te toplanmış olan bu meclis 3 sınıfı temsil ediyordu. Ruhban, soylular ve 3. sınıf yani halk. Ama temsil eşitliği yalnızca kağıt üzerindeydi. Her zümrenin bir oyu vardı. Nüfusun %98'ini oluşturan 3. sınıf karar gücünde %33'e bile sahip değildi. Bir asırdan fazla süredir konuşamayan bir ülke ilk kez sesini yükseltecekti. Ocak ayında halktan şikayet defterleri hazırlanması istendi. Her kasabada, her köyde insanlar dileklerini yazdı. Vergi adaleti, eşitlik, özgürlük, adil yargı, toprak hakkı, köylüler, zanaatkarlar, avukatlar, doktorlar, rahipler, herkes kendi defterine aynı duyguyu kazıdı. Bizi yönetenler bizi duymuyor. Bu defterlerin arasında bir metin kısa sürede elden ele dolaştı. Yazarı rahip kökenli bir aydındı. Abbe Sieyes. Broşürünün başlığı basitti ama devrimciydi. 3. sınıf nedir? Cevabı tarihin yönünü değiştirecekti. Her şeydir ama bugüne kadar hiçbir şey olmamıştır. Bu cümle Fransa'da meşruiyetin yerini bir anda Tanrı'dan halka çevirdi. 5 Mayıs 1789 günü Versay'daki dev salonda meclis açıldı. Kristal avizelerin altında 3. sınıf yerini aldı. Soylular kadife cübbeleriyle, rahipler haçlarıyla otururken 3. sınıfın temsilcileri sade kıyafetleriyle köşede bekliyordu. Kral konuştu, aristokratlar alkışladı, halk sustu ama o sessizlik uzun sürmedi. Oyların sınıfa göre değil, kişi sayısına göre verilmesini isteyen 3. sınıfın talebi reddedildi. Bir gün, 2 gün, 3 gün geçti. Hiçbir karar alınamıyordu. 17 Haziran 1789'da 3. sınıf kendi kararını verdi. Artık biz ulusun tek meşru temsilcisiyiz diyerek kendilerini ulusal meclis ilan ettiler. Bu Tanrı adına değil, millet adına konuşan ilk siyasi organ oldu. Kral öfkelendi. Salonun kapılarını kilitletti. Ama milletvekilleri vazgeçmedi. Versailles'daki bir tenis salonuna girdiler. Bir masa etrafında toplanıp tarihin ilk halk yeminini ettiler. Dağılmayacağız. Anayasa yapılana kadar buradan ayrılmayacağız dediler. Bu söz mutlak monarşiye atılan ilk somut darbeydi. Kral orduyu topladı. Versay'a binlerce asker konuşlandırıldı. Paris'e kral isyanı bastıracak haberi ulaştı. Ama şehir susmadı. Tam tersine kaynayan bir kazana dönüştü. 12 Temmuz günü genç bir hukuk öğrencisi Camille Desmoulins bir kafede sandalyenin üstüne çıktı. Elinde yeşil bir dal vardı. "Vatandaşlar!" diye bağırdı. "Bu yeşil dal umudun rengidir. Silahlanın." 2 gün sonra 14 Temmuz 1789 sabahı Paris halkı silah depolarını bastı. Ama mermileri yoktu. Mermiler kentin en korkulan yerindeydi. Bastille zindanı. 7 mahkumun tutulduğu ama 300 yıllık korkunun sembolü haline gelen taş bir kaleydi bu. Binlerce insan Bastille'in önüne yığıldı. Saatler süren çatışmanın ardından kalenin kapıları kırıldı. Muhafızlar teslim oldu. Komutan de Launay halkın öfkesiyle öldürüldü. Kalenin anahtarı günler sonra George Washington'a gönderilecek, özgürlüğün uluslararası bir simgesine dönüşecekti. Bastille'in düşüşü yalnızca bir hapishanenin yıkılması değildi. Tanrı'nın yetkisini temsil eden korkunun sembolü çökmüştü. O gün bir çağ sona erdi. Yenisi başladı. Kral sarayında haberi aldığında sordu. "Bu bir isyan mı?" Yanıt kısa ve kesindi. "Hayır majesteleri, bu bir devrim." Korku artık yerini cesarete bırakmıştı. Fransa artık Tanrı'nın değil, halkın nefesiyle konuşuyordu. Bastille'in kapıları kırıldığında yalnızca Paris değil, bütün Fransa sarsıldı. Köylerde, kasabalarda, dağ köylerinde tek bir söylenti dolaşıyordu. Soylular paralı haydutlar tutup köylüleri öldürecekmiş. Bu korku hızla yayıldı. Ama bu kez korkan halk değildi.
Halk korkusunun üzerine yürüyordu. Temmuz'un son haftasında Fransa'nın dört bir yanında isyanlar başladı. Köylüler malikanelere yürüdü. Vergi defterleri yakıldı. Toprak kayıtları yok edildi. Bu defterler yüzyıllardır köylüyü toprağa bağlayan zincirlerdi. Köy papazları bile kıyafet değiştirip saklandı. Tarihçiler o günleri Grand Peur, büyük korku diye adlandırdı. Ama bu korku aşağıdan değil, yukarıdan yükselmişti. Soylular arabalarına atlayıp ülkeyi terk etmeye başladı. Kimi Avusturya'ya, kimi Prusya'ya, kimi İngiltere'ye kaçtı. O güne dek halkın üzerine inşa edilen düzen kendi temellerinden çatlıyordu. Artık ne vergi toplanabiliyordu ne de emirler yürüyordu. Krallık kağıt üstünde hala vardı ama fiilen çökmüştü. Her köy kendi yasasını yazmaya başlamıştı. Bir ulus yüzyıllar sonra ilk kez kendi kaderini eline alıyordu. Bu kaosu izleyen ulusal meclis Versay'daki toplantı salonunda sabahlara kadar oturdu. Kral sessizdi, saray suskundu ama meclis kaynıyordu. Soyluların bir kısmı korkmuştu, diğer kısmı halkın öfkesini anlamıştı ve 4 Ağustos 1789 gecesi Fransa tarihinin en uzun gecesi başladı. Markiler, dükler, piskoposlar birer birer ayağa kalktı. 100 yıllık ayrıcalıklarından vazgeçtiklerini açıkladılar. Feodal vergiler, toprak rüsumları, kilise ondalıkları hepsi bir gecede kaldırıldı. Sabaha karşı Fransa artık başka bir ülkeydi. Sabah Tanrı'nın seçtiği soylular halkın önünde diz çökmüştü. Ulusal Meclis o gece bir karar aldı. İmtiyazlar kaldırılmıştır. Köylülerin yaktığı defterin yerini şimdi yasalar alıyordu. Ve o yangın kağıtla değil, fikirle devam edecekti. Bu karardan birkaç hafta sonra meclis yeni bir belge hazırlamaya başladı. Bu belge yalnızca Fransa'yı değil, insanlık tarihini değiştirecekti. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 26 Ağustos 1789'da kabul edildi. 17 maddelik bu metin tarihin en büyük devrimlerinden birinin kalbini oluşturdu. İnsanlar özgür ve eşit doğarlar. Egemenlik millete aittir. Hiç kimse keyfi olarak suçlanamaz, tutuklanamaz. Düşünce ve inanç özgürdür. Bu cümleler yüzyıllar boyunca Tanrı'ya ait olduğu söylenen adaletin artık insana geçtiğini ilan ediyordu. Ama bildirge bir kağıt parçasıydı. Sokaklar hala açtı. Paris'in fırınlarında ekmek yoktu. Kadınlar sabahın 4'ünde sıraya giriyor, öğlene kadar bekleyip boş dönüyordu. Sarayda ise hala altın tabaklarda yemek servis ediliyordu. Bu çelişki Bastil'in taşlarından daha sert bir duvar örüyordu. Ve o duvarı yıkacak olanlar bu kez erkekler değil, kadınlar olacaktı. 1789'un sonbaharında devrim artık yalnızca fikirlerde değil, midelerdeydi. Paris'te ekmek fiyatı 2'ye katlanmış, fırınların önünde kuyruklar kilometrelerce uzamıştı. Kadınlar çocuklarını doyuramadıkları günlerin ardından bir sabah toplandı. Ellerinde tırpanlar, süpürgeler, tencereler vardı. Başlarında kimse yoktu. Ama binlercesi aynı cümleyi söylüyordu. Ekmek istiyoruz. 5 Ekim sabahı yağmur altında Versailles Sarayı'na doğru yola çıktılar. 7 saat yürüdüler. Yollarda onlara işçiler, asker kaçakları, tüccarlar katıldı. Kadınlar ilk kez tarih sahnesine yalnızca anne ya da eş olarak değil, bir ulusun sesi olarak çıkıyordu. Yorgundular, ıslaktılar ama kararlıydılar. Bu yürüyüş tarihin ilk kitlesel sivil eylemlerinden biriydi. Versay'a vardıklarında saray kapıları kapalıydı. Kadınlar avluda sabahladı. Yağmur durduğunda kraliçeyi görmek istediler. Kralın danışmanları korkuyla saraya koştu. Kral tereddüt etti ama sonunda Marie Antoinette balkona çıktı. Kalabalık "Paris'e gel" diye bağırıyordu. O anda Versay'ın görkemi sessizliğe gömüldü. Kraliçe geri çekildi. Karar verilmişti. Ertesi sabah on binlerce Parisli Versay'ın önündeydi. Bazıları saraya girdi, muhafızlarla çatıştı. Kralın askerleri teslim oldu. Kalabalık "Kral bizimle Paris'e gelecek" diye bağırıyordu. 16. Louis istemeden kabul etti. Kral, kraliçe ve çocukları arabaya bindirildi. Kalabalık arabayı önlerine kattı. Paris'e dönerken kalabalığın içinde bir şarkı söyleniyordu. Kral Paris'e gidiyor, artık halkın kralı olacak. O gün Versay'dan Paris'e dönen bu yürüyüş devrimin gerçek zaferi oldu. Çünkü artık güç taş duvarlardan çıkıp sokaklara taşmıştı. Kral halkın gözünde artık kutsal değil, yalnızca bir insandı. Versailles boşaltıldı. Krallık Paris'in kalbine taşındı. Bu yürüyüşün ardından Fransa'da yeni bir kavram doğdu. Ulus. Kralın etrafındaki hanedan değil, halkın ortak iradesi artık ülkeyi temsil ediyordu. Ama bu yeni güç sınırlarını bilmiyordu. Kilise hala güçlüydü. Soylular geri dönmek için bekliyordu. Ve kral saraydan sürülse de hala tahttaydı.
kararlıydı. Paris halkı bunu biliyordu. Devrim başlamıştı ama bitmemişti. Versailles'dan Paris'e taşınan kral artık halkın gözetimindeydi. Paris'in merkezindeki Tuileries Sarayı bir altın kafese dönüşmüştü. 16. Louis hala taç taşıyordu. Ama artık ülke onun değil, devrimin temposuna göre nefes alıyordu. Ulusal Meclis her gün yeni bir yasa çıkarıyor. Her yasa krallığın temel taşlarından birini daha söküyordu. 1790'da meclis kilisenin tüm mallarına el koydu. Artık Tanrı'nın mülkü sayılan araziler ulusun malıydı. Papazlar Tanrı'ya değil, ulusa sadakat yemin etmek zorundaydı. Bu karar 300 yıllık dini otoriteyi bir gecede sarsmıştı. Binlerce rahip yemini reddetti. Sürgüne gitti. Bazıları gizlice ayin yapmaya devam etti. Kilise bölündü. Fransa artık tek inanca sahip bir ülke değildi. Yeni inanç ulustu. Meclis aynı yıl soyluluk ünvanlarını da kaldırdı. Dükler, kontlar, markiler hepsi kağıt üzerinde vatandaş olarak yeniden yazıldı. Bu yeni kelime devrimin en güçlü simgesiydi. Vatandaş. Herkes eşitti, kimse doğuştan üstün değildi. Ama bu eşitlik yalnızca kağıtta kaldığı sürece halkın öfkesi dinmeyecekti. 1791 yılına gelindiğinde devrim bir dönüm noktasındaydı. Anayasa hazırlanmış, meşruti monarşi ilan edilmişti. Artık Kral Tanrı'nın değil, anayasanın hükmü altındaydı. Ama 16. Louis bu yeni düzene inanmadı. Kral, Kraliçe Marie Antoinette ve çocuklarıyla birlikte gizlice ülkeyi terk etmeye karar verdi. Gece yarısı saraydan çıktılar. Kılık değiştirip kuzeye, Avusturya sınırına doğru yola koyuldular. Fakat Varennes kasabasına vardıklarında tanındılar. Postane görevlisi Drouet, kralın yüzünü paradan tanıdı. Kaçış planı orada sona erdi. Kral halkın elleriyle geri getirildi. Paris'e ulaştığında sessizlik hakimdi. Halk artık majesteleri değil, yalnızca Louis Capet ediyordu. Bu olay Fransa'da geri dönüş kapısını kapattı. Artık kral yalnızca halktan kopuk değil, halkına ihanet etmişti. Mecliste tartışmalar büyüdü. Kral affedilmeli mi yoksa yargılanmalı mıydı? Devrim ikiye bölünüyordu. Ilımlılar barış istiyordu, radikaller adalet. 1792 baharında Avrupa'nın krallıkları huzursuzdu. Avusturya ve Prusya devrimi bastırmak için Fransa'ya savaş ilan etti. Savaş yalnızca sınırda değil, Paris'in kalbinde patladı. Halk kralın düşmanla işbirliği yaptığından emindi. Tuileries Sarayı önünde toplanan binlerce kişi 10 Ağustos 1792 sabahı saraya hücum etti. Kralın İsviçreli muhafızları öldürüldü. Saray yağmalandı. Kraliçenin odası basıldı. Taht parçalandı. O gün monarşi fiilen sona erdi. Kral tutuklandı. Ailesiyle birlikte hapishaneye gönderildi. Paris artık Cumhuriyet'in şehriydi. Ama Cumhuriyet'in kendisi henüz doğmamıştı. Bir ay sonra 21 Eylül 1792'de Ulusal Konvansiyon resmen Cumhuriyet'i ilan etti. Takvim bile değiştirildi. Artık Tanrı yılı değil, devrim yılı sayılacaktı. Zaman bile kraldan arındırılmıştı. Ama devrim kendi çocuğunu yemeye hazırlanan bir canavar gibiydi. Sınırda düşman orduları ilerliyor, içeride karşı devrimciler gizlice örgütleniyordu. Halk yeniden korkunun adaletine sarıldı ve tarihe geçecek o kanlı dönem başladı. Terör çağı. 1793'ün Ocak sabahı Paris'in meydanında tahtın yerine bir giyotin kurulmuştu. Önünde toplanan binlerce insan sessizdi. Kral gri bir ceketle, yüzünde şaşırtıcı bir dinginlikle yürüdü. Kral artık 16. Louis değil, Louis Capet'ydi. Ulusal ihanetle suçlanmış, oy çokluğuyla ölüm cezasına mahkum edilmişti. Saat tam 10:22'de bıçak indi. Bir çağ resmen sona erdi. Artık Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi yoktu. O anda Fransız devrimi sembolik bir eşiği geçti. Artık hedef yalnızca monarşiyi yıkmak değil, toplumu yeniden yaratmaktı. Ama bu yaratım süreci giderek bir yangına dönüştü. Cumhuriyet korku üzerinden ayakta kalmaya başladı. 1793 baharında devrimin radikal kanadı iktidarı ele geçirdi. Başlarında sade giyimli, keskin bakışlı bir hukukçu vardı. Maximilien Robespierre. Devrimi korumanın tek yolu ona düşman olan her şeyi yok etmekti. Erdemli toplum terörle korunur diyordu. Bu söz kısa sürede bir rejime dönüştü. Kurulan Kamu Selameti Komitesi hem yasama hem de yürütme gücünü elinde topladı. Mahkemeler hızlandırıldı. Deliller önemsizleşti. Yalnızca bir şüphe bile ölüm kararı için yeterliydi. Paris'te her gün giyotin çalışıyordu. Bir sabah soylular, bir akşam rahipler, ertesi gün devrimciler.
Devrim artık düşmanlarını değil, kendi evlatlarını yutuyordu. Bu dönem tarihe terör çağı olarak geçti. Yaklaşık 17 bin kişi idam edildi. Ama bu sayı sadece giyotinle ölenleri kapsıyordu. Hapishanelerdeki ölümler, linçler, iç savaşlarda hayatını kaybedenler dahil edildiğinde ölüm bilançosu 10 binleri buluyordu. Devrim artık özgürlük değil, korku üzerinden ilerliyordu. Robespierre'in Fransa'sında din bile devrimle yer değiştirdi. Kiliseler kapatıldı. Çanlar susturuldu. Akıl kültü adında yeni bir tören sistemi kuruldu. Notre Dame Katedrali'nde Tanrı yerine akıl tanrıçasına adanan törenler yapıldı. Bu Tanrı'nın yeryüzünden silinip insanın kutsallaştırılmasının en uç biçimiydi. Ama halk yeni ilahlarını da sorgulamaya başlamıştı. 1794 yazında mecliste huzursuzluk büyüdü. Artık herkes Robespierre'in sıradaki hedefi olmaktan korkuyordu. 27 Temmuz gecesi Robespierre tutuklandı. Ertesi gün kendi kurduğu giyotinin altına götürüldü. Bıçak indiğinde terör çağı da sona erdi. Ama geriye yorgun, yoksul, umudunu yitirmiş bir ülke kaldı. 1795'te yeni bir anayasa kabul edildi. Yönetim 5 kişilik bir konsey olan direktuvara geçti. Ama direktuvar zayıftı. Ekonomik kriz derinleşti. Ordu disiplinsizdi. Halk artık eşitlik değil, ekmek istiyordu. Devrim özgürlüğü getirmişti ama düzeni götürmüştü. Tek güçlü kurum orduydu ve ordunun içinde genç bir general hızla yükseliyordu. Napolyon Bonaparte. Korsika doğumlu bu subay 1796'daki İtalya seferinde kazandığı zaferlerle Fransa'nın kahramanı olmuştu. Halk onu sadece bir asker değil, devrimin kurtarıcısı olarak görüyordu. 9 Kasım 1799'da Napolyon ordusuyla meclisi kuşattı. Kürsüye çıktı, kısa bir cümle kurdu. Vatana güvenlik getirmeye geldim. Direktuvar dağıldı. Yerine konsüllük kuruldu. Gerçekte ise Fransa yeniden tek bir adamın eline geçmişti. 1804'te Napolyon Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde taç giydi. Ama papazın elinden tacı almak yerine onu kendi elleriyle başına koydu. Bu sahne 300 yıl önce Machiavelli'nin yazdığı cümlenin canlı haliydi. İktidar Tanrı'dan değil, insandan doğar. Napolyon'un Fransa'sı devrimin fikirlerini disipline etti. Feodal düzenin yerine hukuk geçti. Kod sivil, Napolyon yasaları, modern Avrupa hukukunun temeli oldu. Artık yasa doğumun değil, yurttaşlığın ürünüdür. Herkes yasa önünde eşittir. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Devrim kılıçla bitmişti ama düşünceyle yaşamaya devam etti. 1815'te Waterloo'da Napolyon yenildiğinde krallar yeniden tahta çıktı. Ama artık hiçbir kral Tanrı adına konuşamıyordu. Çünkü Fransız devrimi yalnızca bir hükümeti değil, itaat fikrini yıkmıştı. O günden beri hiçbir iktidar halkın öfkesinden bütünüyle emin olamadı. Çünkü 1789'da bir ulus yalnızca krallarını değil, kendi korkusunu da devirmişti.